Selam arkadaşım, ben Kumetay, namı diğer Lu. Bugün sana No Rest for the Wicked oyunu neden sana göre değil bunu anlatacağım. Evet, başta kulağa tuhaf gelebilir, hatta clickbait gibi de durabilir ama emin ol bir sebebi var. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle pek çok oyun sana işte şu yüzden oynamalısın, oyun çok iyi, şöyle güzel, böyle efsane diye anlatırlar ve önerirler. Evet, ama göz ardı edilen bir şey var ki oyunun iyi yönlerinin aksine oynayacak insanın özellikleri de o oyunu oynamak ya da oynamamak üzerinde çok büyük etkiye sahip. Ne demek oluyor bu? Gel madde madde açıklayayım sana. Birincisi, eğer süreç değil, sonuç odaklı birisiysen bu oyun sana göre değil. Ne demek istiyorum bundan? Şimdi günümüzde pek çok oyunda biliyorsun ki özellikle ARPG türünde amacımız her zaman sonuca ulaşmak. Nedir? Oyun sonuna. Bir an önce o güç fantezimize erişmek isteriz. Ama bu oyunda ise işler birazcık tam tersi. Süreç, yani bizim o oyun sonuna ilerlerkenki yaşadıklarımız, aldığımız kararlar, oynama şeklimiz sonucun kendisinden çok daha keyifli, tatmin edici ve interaktif anlamı olan bir aşamada. Yani sonucun kendisinden ziyade sonuca giderkenki süreç bu oyunda bizim için daha önemli, daha büyük bir deneyime sahip. Bu sebeple de sana tavsiyem, eğer ki oyunu aldıysan da bu kafa yapısında oynaman olur. Öteki türlü gerçekten oyun senin için işkence olacaktır. Ha, bu demek değil ki oyun sonunda ya da işte artık süreci bitirdiğimizde hikayeyi ve karakter gelişimimizi vesaire tamamladığımızda artık bir amacımız yok. Tabii ki var, olacaktır da 1-0 geldiğinde de zaten bununla ilgili pek çok yenilik bizi bekliyor olacak. Ama şu kural asla değişmeyecek. Sürecin kendisi sonuçtan daha değerli. Özellikle bu oyun için. Eğer ki sen daha çok sonuç odaklı bir insansan bu oyun sana göre değil. Bir diğer madde. Hızlı dopamin bağımlısı birisiysen bu oyun yine sana göre değil. Nasıl hızlı dopaminden kastımız peki? İşte örnek veriyorum, sürekli item düşüreyim. İşte sürekli bir şeyleri keseyim, patlatayım, uçurayım havalara, oradan oraya zıplayayım. Evet, bunları belli bir seviyeye kadar bu oyunda da yapıyoruz. Ama bu oyun bizi anlamsız ışıklar, anlamsız itemlerle sürekli ödüllendirip sürekli bizi mutlu edip dopamin vermekten ziyade bunu daha anlamlı yöntemlerle yapıyor. Savaşırken verdiğin doğru bir karar seni çok daha tatmin edebiliyor. Veyahut aldığın yanlış bir kararın cezasını çok ağır şekilde ödeyebiliyorsun. Ama günümüzde benzer ARPG formatındaki oyunlarda bizde durum tam tersi etki yaratıyor. Yani anlamsız savaş, anlamsız hareketler, sonucu olmayan hatalarımızın cezalandırılmadığı sistemler, ama bunun yanı sıraysa pek fazla da yine anlamı olmayan gereksiz itemler, sistemler, süreçler, sürekli oradan oraya gidip oradan ona alıp buradan bunu yapma işleri, bildiğin simülasyon. Bu oyunda ise gerçek anlamda aldığımız kararların, item yaptığımızda harcadığımız şeylerin, düşürdüğümüz itemin ağırlığı olduğunu hissediyoruz. Bu yüzden de en ufak şeylerden bizi mutlu edip sürekli dopamin vermekten ziyade aldığımız kararlar ve sağlam adımlarla bize bu mutluluğu, bu dopamini daha kalıcı bir şekilde veriyor. Tabii ki bu oyunda da cheese dediğimiz, yani kolaya kaçıp kolay yoldan hızlı şekilde mutlu olup dopamin alabileceğimiz oynama yöntemleri, ilerleme şekilleri, itemler vesaire var. Ama muadillere kıyasla, türün diğer örneklerine kıyasla çok daha az. Bu sebeple eğer ki benzer oyunlarda, eğer ki bu hızlı dopamin, çok çabuk mutlu olayım, o hissi alayım durumuna aşinaysan bu oyun sana göre değil. Geçelim diğer maddemize. Keşif duygusundan yoksunsan bu oyun yine sana göre değil.
keşif duygusundan yoksun derken ne demek istiyorum? Yani eğer ki meraklı biri değilsen, ya şurada ne var acaba? Gel bir de şuraya bakayım. İşte buradan bu şekilde gidersem ne olur? Şuradan şuraya atlarsam ne olur? Şu yaratığa şöyle vurursam ne olur? Buraya geçip şöyle defans yaparsam nasıl olur gibi şeyleri merak etmiyorsan bu oyun sana sıkıcı ve fazla karmaşık gelebilir. Çünkü oyunda yaptığımız her şeyin bir anlamı olduğu gibi birden fazla da yöntemi var. Bu yüzden oyun bizi ne kadar meraklıysak o kadar ödüllendiriyor. Eğer ki merak ve keşif duygusundan yoksunsan bu oyun sana çok sıkıcı gelecek. Çünkü tek düze bir oyun değil. Bu yüzden de bizi keşfetmeye ve meraklanmaya iten bir yapısı var. Eğer ki günümüzdeki oyunlardan elinden sürekli tutulup bir şeyler bak burada, bak şimdi buraya git, şimdi şuradan şunu al denilmesine alıştıysan ve oyunları bu şekilde oynuyorsan No Rest for the Wicked kesinlikle sana göre bir oyun değil. Diğer maddemize, dördüncü maddemize geçelim. Bu da sanat. Eğer ki sanatla bir ilgin yoksa, sadece üretme açısından da değil, estetik olarak bahsediyorum. Yani güzel, iyi, estetik, bu alanlarda merakın, ilgin çeşitli değilse bu oyun yine sana göre değil. Çünkü kendine has bir sanat tarzı ve kendini sanatla, görsellikle anlatan marjinal bir yapısı olan oyun. No Rest for the Wicked. Ama günümüzde pek çok ARPG, hatta artık Souls oyunlarda bile bunu görüyoruz. Yavaş yavaş gerçi kırılmaya başlasa da hala o tek düzelik belli aşamalarda kendini gösteriyor. Özellikle sanat tasarımı açısından, sadece teknik konularda değil. Bu oyun bunu kıran bir oyun. Ha, çok yenilikçi bir şekilde mi yapıyor bunu? Hayır. Ama kendi içinde çok tutarlı ve kendi içinde çok kompakt, yani bütünsel bir yapısı var bu eşsiz sanat tasarımı ve farklı dizayn, tasarım tercihleri diyeyim. Eğer ki bunlar ilgini çekmiyorsa, hayır abi ben standartçı adamım, ben klasikleşmişin dışında bir şey aramıyorum diyorsan bu oyun yine sana göre değil. Geçelim 5. maddemize. Çözüm değil, problem odaklıysan bu oyun yine sana göre değil. Ne demek oluyor bu? Yani eğer ki bu hayatta da böyledir birazcık bence ama oyunlardan gidelim, çizgimizden çok çıkmayalım. Eğer ki sen bir oyunda karşılaştığın durumu tek bir yöntemle çözmeye alıştıysan, bu herhangi bir bulmaca da olabilir oyun içindeki, hikaye içindeki veyahut karşılaştığın savaş durumundaki, ya da herhangi bir oyun mekaniği de olabilir. İşte iyileştirme, build yapma, işte hasar çıkartma gibi konularda. Eğer ki sen soruna odaklanıyorsan, işte hasarım az, olmuyor, yetmiyor hasarım gibi, ya da işte bu yaratığı kesemiyorum, imkansız çünkü hareketleri çok zor, dodge'laması veya işte karşı saldırı yapması, savunması, bunlara odaklanıyorsan eğer bu oyun senin için gerçekten işkence olacaktır. Çünkü oyun hem savaş mekaniği açısından hem item yapma, oynanış vesaire açısından da bizi sürekli aslında çözüme iten bir yapıda. Evet, karşımıza problem çıkarıyormuş gibi görünüyor ama envai çeşit çözüm sunduğu için bunu bize bırakıyor. Günümüzdeki pek çok oyunun aksine, bak burada şu problemle mi karşılaştın, çözümü burada demek yerine sana o çözümlerin elementlerini, o çözümlerin enstrümanlarını sunuyor. Böylece çözümü senin üretmeni istiyor. Bu açıdan da ben aslında çok seviyorum oyunun bu yönünü. Eğer ki sen bu kafada değilsen, bu senin hoşuna giden bir şey değil. Hayır abi, ben dümdüz problem varsa oyun bana bunu çözsün kafasında yaklaşıyorsan bu oyun sana göre değil. Ve gelelim 6. ve son maddemize. Yaratıcılıkla aran iyi değilse bu oyun yine sana göre değil.
Bir önceki maddemize yakın bir madde aslında bu. Birbiriyle çok ilişkili ama en önemli kısmı sadece çözüm aşaması da değil. Herhangi bir konuda oyunun içerisinde yaratıcılıkla ilgili pek bir hevesin, ilgin yoksa oyun çok çabuk sıkıcılaşabilir senin için. Çünkü yine günümüz oyunlarında pek çok mekanik, pek çok oynanış tarzı tek düzeleşip buton smash dediğimiz, yani tuşlara basıp spam attığımız bir hale döndüğü için bu oyun bunu kırmakla kalmayıp yaratıcılığını da sana bırakıp farklı şekillerde yapabilmeni sağlıyor. Kombat sistemi olsun, item geliştirme, item build yapma kısmı olsun, işte efendime söyleyeyim haritalarda gezinme olsun, farklı yolları arama, keşfetme olsun. Senin merakın ve yaratıcılığın sınır. Onun haricinde bir sınırı yok. Zaten oyunun sanatına, sanat tasarımına, harita tasarımına baktığın zaman da bir yaratıcılık ürünü olduğunu görüyorsun. Bu yüzden oyunun kendisi de aslında oyuncularını minimum seviyede de olsa benzer bir yaratıcılıkla oynamaya teşvik ediyor. Eğer ki sen farklı farklı şeylerin arayışında ve deneme yanılmasında değilsen bu oyun sana göre değil. Evet arkadaşım, bu videoluk aslında anlatacaklarım bu kadardı. Merak ettiğin, sormak istediğin bir şey varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Yaz, yapıştır. Hemen cevap veriyorum zaten gördüğüm gibi. Onun haricinde anlatmamı istediğin video konusu olarak önerebileceğin şeyler varsa yine yorumlarda belirtmeyi unutma. Bir like ve bir aboneliğini de rica edeceğim senden, eğer ki beni bu videoyla gördüysen. Onun haricinde kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.